Gidiyor orada nötron yıldızına duruyorlar, işte şu kadar zaman geçti diyorlar. Geldiklerinde arkadaşları yaşlanmış oluyor. Interstellar gerçek değil o film. Orada gerçek olmayan şu var. All my life, I have sought to understand the universe. Hawking diye birisi var. Biz diyor evrenin nasıl yaratıldığını biliyoruz. İlk başlangıcından bugüne kadar hangi evrelerden geçti, sırasını buluyoruz, yapabiliyoruz. Ama neden ve niçin yaratıldığını bilmiyoruz diyor. Hükema da dediler ki Gazali'ye, kainat yaratılmadan önce Allah ne yapıyordu? Şimdi bakıyorsunuz bu aynı soruyu büyük patlama teorisinde Einstein'a soruyorlar. Einstein de aynı cevabı veriyor. Evrenin bir sınırı var mı? Kainatın dışını bilmediğimiz gibi öncesini de bilmiyoruz. Hiçbir zaman bilmiyoruz ve bilemeyeceğiz. Ve şu andaki kainatı dahi göremiyoruz. Çünkü gizlenmiş. Paralel evrenlerin olması mümkün mü? Paralel evrenler. Bilimsel değil. Spekülasyon. Bunu da kasıtlı yapıyorlar. Niye? Big Bang teorisiyle açıkladığımız bu evren deterministik. Ve bu onları rahatsız ediyor. Çünkü deterministik bir evrende yaratıcıyı hatıra getiriyor. Aslında ışık dediğimiz şey bize geçmişten bilgi veriyor. Baktık başka yıldıza. Yıldızın uzaklığı ne kadar? 30 ışık yılı. Onun 30 yıl önceki halini görüyoruz demek. Ayet bir bakıma da ışığın sonlu olmasından bahsediyor bize. Kur'an bir fizik kitabı değil ama öyle bir şey söylüyor ki Kıyamet senaryosu nasıl gerçekleşecek? küllü nefsin zayikatül mevt diyor. Şu kainattaki düzen, fizik yasalar, fizik kanunlar hepsi değişecek. Hocam sizi tanıyalım. Zeki Eker, İstanbul Üniversitesi Astronomi Fizik mezunuyum. 1979 yılında mezun oldum İstanbul Üniversitesi'nden. 1980'li yıllarında Amerika'ya gittim. Amerika'da astrofizik üzerine doktora yaptım. 1986'da yurda döndüm. 3 sene Ege Üniversitesi'nde çalıştım. 3 senenin sonunda Suudi Arabistan'a gittim. Suudi Arabistan'da Kral Suud Üniversitesi'nde doçentlik, profesörlük hep oralarda oldu. 2004 yılında yurda döndüm. Çanakkale'de göreve başladım. Çanakkale'de fizik bölümünde başladım. Fizik dersleri verdim. 2007 yılında TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi Müdürlüğü yaptım. O arada Akdeniz Üniversitesi'ne ihtiyaç oldu. Uzay Bilimleri ve Teknolojileri bölümünü kurdum. Onun kurucusuyum. 2023 yılında emekli oldum. Şu anda emekliyim. Hocam siz bilim adamı mısınız? Rabbime şükürler olsun. Böyle söylüyorsunuz. İnşallah onun karşılığını da veriyorumdur. İlk andan bu yana evren nasıl yaratıldı? Hawking diye birisi var. O diyor ki biz diyor evrenin nasıl yaratıldığını biliyoruz. İlk başlangıcından bugüne kadar hangi evrelerden geçti, nasıl başladı, hangi yıldız, galaksiler ne zaman oldu, sırasını buluyoruz, yapabiliyoruz. Ama neden ve niçin yaratıldığını bilmiyoruz diyor. Hubble 1920'li yıllarda Mount Wilson gözlemevinde Amerika'da o zamanlarda dünyanın en büyük teleskobuydu. 2,5 metre çapı vardı. Onunla galaksileri gözledi. Ve onun gözlem yaptığı yıllarda herkes bizim Samanyolu galaksimizi evren zannediyordu. Yani galaksimiz Samanyolu evrenin kendisi diye biliniyordu. Galaksiler Newton zamanından beri teleskoplarla gözleniyordu ama o galaksileri bulutsu zannediyorlardı. Yani Samanyolu'nun içerisinde, evrenin içerisinde bulutsu olarak düşünüyorlardı. İki çeşit galaksi var. Spiral galaksiler, bir de eliptik galaksiler var. Spiral galaksileri özellikle oluşmakta olan güneş sistemleri olarak düşünüyorlardı. Bir diski var. Ortadaki parlak şey yıldız olacak. O diskin zamanla onlar da gezegenler olacak diye düşünüyorlardı. Ama öyle bir şey buldu ki Hubble, galaksilerin Hubble yasasını buldu. Hubble yasası diyor ki uzaktaki galaksi, yıldızlara baktığımız zaman bizden uzaklaşan yıldız olduğu kadar bize yaklaşan yıldız da var. Ve ortalamasına baktığımız zaman ortalaması 0. Yani bir sokakta baktığınız zaman nedir? Bazı insanlar buraya gider, bazıları buraya gider. Ortalamasını alırsın 0. Ama galaksilere baktığımızda hepsi bizden uzaklaşıyorlar. İlginç olan yer burası gözlemsel olarak. Ve ne kadar uzaktaysa uzaklaşma hızı da uzaklığıyla orantılı. 2 misli uzakta olanın uzaklaşma hızı 2 misli. 3 misli uzakta olan galaksinin uzaklaşma hızı 3 misli. Öyle bir yer var ki orada ışık hızıyla uzaklaşıyor galaksiler. Bu da görünen evrenimizin bizim sınırı. Şimdi burada baktığımıza göre Hubble yasası diyor ki bu evren sınırlı. Ama başka bir şey daha söylüyor. Galaksiler, şu evren genişliyor. Bu Hubble yasasını evrenin genişlemesi olarak yorumladılar. Bu evren genişliyorsa bunun tersini düşünmek de mümkün. Yani o galaksi ne zaman buradaydı? Aradaki mesafeyi biliyorsunuz, uzaklaşma hızını biliyorsunuz. Yani aradaki mesafeye böldüğünüz zaman kabaca evrenin yaşı çıkıyor. Sen diyorsun ki işte bu araba falan yerde şu hızla gidiyor. Acaba bu araba ne zaman buradaydı? Aradaki yol belli, uzaklaşma hızı da belli. Ben bu araba ne zaman burada olduğunu hesabını yaparım.
İşte kainatın yaşı da böyle. Bu galaksiler ne zaman bir aradaydı? Geriye doğru sardığınız zaman işi öyle bir yere geliyor ki tabii madde sıkışınca ısınır. Madde sıkışınca ısındığı zaman öyle bir yer gelir ki artık o sıcaklıkta katı bulamazsınız. Erir. Eridiği zaman da o buharlaşır. Daha da ısıtırsanız buhar halinde dahi kalamaz o. Elektronlar başlar kopma. Öyle daha sıcaklaştırdığınız zaman, basıncı arttırdığınız zaman öyle bir zaman vardı ki diyorlar kainatın basıncı sonsuz, sıcaklığı sonsuz bir noktaydı diyorlar. İşte o nokta işte Big Bang teorisiyle işte bu gözlemlerden sonra ortaya çıktı. O zamandan bu yana o yaşı da hesaplamak mümkün dedik ama şeye bağlı, modele bağlı. Şu andaki yapılan gözlemlere göre Hubble sabitinin değeri 69 kilometre bölü megaparsek. Bu demektir ki megaparsek başına 69 kilometre bölü saniye. Megaparsek nedir? Bir parsek 206.265 astronomik birim demek. Bir parsek. Bir astronomik birim de 150 milyon. Bu genişleme hızı geçmişte daha hızlı olabilir, yavaşlamıştır veya geçmişte yavaştır, giderek hızlanıyordur. Modele bağlı bu. Modele göre kainatın yaşını hesaplıyorsunuz. Ama ortalama olarak astrofizikçiler, kozmologlar diyorlar ki uzaklık belli, hız da sabitti farz edip faraziyeler üzerinden 14.2 milyar, kimisi 13.7 der, kimisi 14.5 der. Bu modele bağlı olarak farklı olarak çıkabiliyor. Bir de Hubble sabitinin değerine bağlı. Yani bu bakıma bu kadar zaman önce kainat başladı demek. Bir başlangıçta da zaten sonsuz sıcaklık, sonsuz basınç, sonsuz yoğunluk hepsi bir arada. Kainat sıcaklığı sonsuz giderek genişliyor. Öyle bir an geliyor ki artık önce kuvvetler ortaya çıkıyor. Kuark, gluon, plazma haline geliyor. Madde, antimadde bir arada. Fotonlar, daha ilk şeyler, elektronlar, protonlar, atom altı parçacıklar ve atomlar yaratılıyor ki ilk yaratılan madde aslında ilk 15 dakika içerisinde bütün evrenin maddesi yaratılmış oluyor. İlk 15 dakika içerisinde. O yaratılan madde çok kritik. Çünkü kainat genişliyor. Bir taşı havaya attığınız zaman o taşın giderek yavaşladığını düşünün. Niye? Çünkü yer çekimi var, o taşı yavaşlatır. Şimdi genişleyen kainatı bir kütle olması lazım ki onu yavaşlatsın. Kritik bir kütle var. O kütle, kainattaki kütle o kritik kütleden büyükse kainatın genişlemesi bir de duracak ve tekrar geriye büzülecek. Ama kainattaki madde o kritik kütleden azsa kainat hızla genişlemesine devam edecek. Çünkü oradaki o madde miktarı o şekilde belirlenmiş ki onu yaradan bugünkü evreni müntehap etmiş. Yoksa o kritik kütleden biraz fazlası olsaydı kainat şu anda üstüne çökmüş olurdu. Eğer kritik kütleden az olsaydı kainat hızla genişleyip yıldızlar olamayacaktı. O şekilde seçilmiş ki bugünkü kritik kütleye 10 üzeri 60'lı mertebesinde yani. O kadar küçük bir sayı bu. Böyle %1'lik %2'lik de değil. Yani bugünü hesaplamış. Arkasından yıldızların yaratılması var. Galaksilerin yaratılması var. Semaların yaratılması var ve bugüne kadar geldik. Peki bu olay Kur'an-ı Kerim'de nasıl bahsediliyor? Evrenin genişlemesi olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ama bu türlü bilgiler satır aralarına gizlenmiş. Doğrudan söylenmiyor. Söylenmemesinin hikmeti var. Niye? Çünkü elçisini zor durumda bırakmak istemiyor. Göğü kudretimizle biz kurduk ve şüphesiz onu genişletmekteyiz. Zariyat suresi 47. ayet. Genişletmek, onu genişlendiren biziz diye bazıları yazıyor. Göğü biz kurduk, onu genişlendiren biziz. Yani buradan iki anlam çıkıyor. Şu anda genişliyor anlamı çıktığı gibi genişlemiş işte o anlamda çıkıyor. Eğer şu anda genişliyor anlamı çıksaydı eskiden itiraz ederlerdi ona. Çünkü delil iddiadan daha açık, daha anlaşılır olması lazım. Yoksa eğer ortaya koyduğunuz delil iddiadan daha gizliyse, anlaşılmaz durumdaysa o delil olmaz. Onun için bu bilimsel bilgiler çoğu zaman gizlenmiş durumdadır. Demirin indirilmesi de öyle. Demiri indirdik diyor ama orada demiri bir de nimet olarak, nimet yukarıdan aşağı gelir. O şekilde anlaşılıyor insanlar ama bugünkü bilgilerle biz demirin yıldızlarda üretildiğini ve bu süpernova patladıktan sonra yıldızlar arası ortamda bulut, o güneş sisteminin ilkel bulut, güneş nebulası diyoruz buna. Ondan sonra o bulutun büzülmesiyle birlikte güneş sistemine oradaki demir sadece demir değil. Bakır da var, ondan sonra diğer uranyum da var. Ne kadar element varsa, nikel hepsi güneş sistemine inmiş durumda. Bu birinci indirilme, sadece birinci. İkinci indirilme var. Çünkü indirildikten sonra güneş bir yerde teşekkül etmiş, bir yerde dünya teşekkül etmiş ama bu ilk teşekkül sırasında daha henüz sıcaklar. Bulamaç gibiler. Her türlü madde içine girmiş. Şimdi bir ayranı koyduğunuz zaman, kıyıya böyle koyduğunuz zaman ayran ne olacak? Altında yoğurt, üstünde su kalacak. Ve ikinci indirilme, o içindeki o demir ve ağır elementler, bakır, altın çökmüşler, demir dünyanın çekirdeğini oluşturmuşlar. Birinci indirilmedeki hikmet,
Güneş sistemi, o olmasa hayat olmayacak. İkinci indirilmedeki hikmet, öyle bir çekirdek oluşuyor ki bu dinamo görevi görmeye başlıyor. Katı çekirdek, sıvı çekirdek içinde dönüyor. Manyetik alan üretiyor. O üretilen manyetik alanla manyetik kalkan oluşturuyor. Hem güneşten gelen hem de galaksinin başka yerlerinden gelen o kozmik ışınlara kalkan vazifesi görüyor. Birincisi, yani bu demirin inilmesindeki fayda. Orada da kalmıyor. Şimdi indirildiniz, bu üstteki şeyde siz yoğurt alırsanız bulamazsınız üstünde. Değil mi? Beyaz görünüyor ama içinde bulamazsınız. Peki biz bugün demiri buluyoruz. Onlar nereden geldi? Demir madenleri var, bakır madenleri var, işte gümüş madeni var, altın madeni var. Bu ayrışma olayı, dünyada olan bu ayrışma, ağır metallerin dibe çökmesi, gökteki başka cisimlerde de oluyor. Güneş sistemindeki asteroitlerde de oluyor. Onlar da kendi aralarında çarpışıyorlar. Onlar da parçalanıyorlar. Onların çekirdeği de çıkıyor meydana. O çekirdek geliyor dünyaya düşüyor. Zaten zaman geçmiş, dünyanın kabuğu da böyle şey olmuş, katılaşmış. Gelen vuruyor dünyaya, orada yerde kalıyor. Biz de diyoruz ki bugün altın madeni bulduk diyoruz. Demir madeni bulduk diyoruz. O da gökten gelme. Başka bir indirme daha var. Şimdi bakıyorsunuz bitkiler, tarım böyle ne oluyor? Mineraller eksiliyor topraktan. O minerallerin tazelenmesi lazım. Çöllere baktığınızda kırmızı kırmızıdır zaten. O kırmızı da demirden gelir onun şeyi. Bir toz gelir, bir rüzgar eser, onu havaya bir kaldırır, rüzgar getirir. Ondan sonra yağmurla beraber aşağı iner. Siz dersiniz ki çamur yağdı. Aslında demir gökten o eksilen mineralleri tamamlamak için. Hocam görülebilen evrenin bir sınırı var mı? Şimdi Hubble yasası nedir? Uzaktaki cisim daha hızlı uzaklaşır diyor ya. Hubble yasası bize iki şeyi söylüyor. Birincisi evrenin genişlediğini anlatıyor. O Hubble yasasına göre biz diyoruz ki evrenin mutlaka bir görünen sınırı olması lazım. Niye? Öyle bir uzaklık var ki o sınırdan ötesini biz göremiyoruz. Niye? Çünkü onun ötesindeki genişleme hızı ışık hızından büyük olduğu için genişlediği kadar geri götürüyor. Bize gelen foton geriye gittiği için hiçbir zaman gelemiyor. Bu görünen evrenin sınırı. Ama şimdiki görünen evrenin sınırı, görülebilirlik, yani bu teorik limit. Ama gerçek limit bu değil, bunu kimse göremiyor. Asıl limit kainatın yaşı olması. Çünkü niye? Dedik ya o galaksi gidiyor. Onun hızını aradaki uzaklığa böldüğümüz zaman kainatın yaşı çıkıyor. Aslında ışık dediğimiz şey bize geçmişten bilgi veriyor. Biz şu anda güneşi görüyorsak o güneşin 8 dakika önceki halini görüyoruz demektir. Baktık başka yıldıza. Yıldızın uzaklığı ne kadar? 30 ışık yılı. Onun 30 yıl önceki halini görüyoruz demek. Işık yılı aslında mesafedir ama hız olduğu için aynı zamanda zamandır o. Sen dersiniz ki 3 saatlik yol dersiniz değil mi? O da onun gibi ışık hızıyla o kadarlık gidiyorsun demek. Mesela Andromeda galaksisinin uzaklığı 2,5 milyon yıl. Bu demektir ki biz Andromeda galaksisinin 2,5 milyon yıl önceki halini görüyoruz. Şimdiki halini göremiyoruz. İlginç. Çünkü buradan çıkan ışık şu anda görüyorsan orada 2,5 milyon yıl önce çıkmış ki sana şu anda varmış demek. Çok ilginçtir. Biz teleskoplar ne kadar büyükse o kadar fazla foton topluyor demektir. O kadar da sönüyor görüyor demektir. Şimdi uzaklığın karesiyle ışığın parlaklığı azalır. 2 misli uzakta olanın ışık şiddeti 4 misli azalır. Onun için uzağı görebilmek demek, geçmişe bakmak demek. Geçmişi görmek demek. Andromeda'yı biz şimdiki halini göremiyoruz. 2,5 milyon yıl önceki halini görüyoruz. Bir ayet var. Ankebut 19. Bir okuyabilir misiniz? O inkarcılar Allah'ın varlıkları ilk defa nasıl yarattığını, sonra da yaratılışı tekrar ettiğini görmez ve en son yeniden yaratacağı üzerinde hiç düşünmezler mi? Ankebut suresi 19. ayet. Bak orada hiçbir şey söylemiyor. İlk yaratılışı diyor değil mi? Buradaki ilk yaratılış çok önemli. Çünkü Big Bang teorisine göre ilk yaratılan madde hidrojen ve helyum. Hidrojen ve helyum dışında başka element yok. Bu elementler de yıldızların merkezinde üretiliyor. Ondan sonra yıldız süpernova uzaya yayılıyor. Bulutlardan yeni yıldızlar teşekkül ediyor. Yeni yıldızlar biraz daha element bulutlaştırıyor. Ve bu şekilde yıldızlar, galaksiler, galaksi kümeleri çalışmışlar. 9 milyar yıl çalışmışlar. 9 milyar yıl sonrasında galaksimizin uygun yerinde uygun element buldukları ortaya çıkınca Güneş sisteminin teşekkülü başlamış. Yani Güneş sistemi ancak 4,5 milyar yıl öncesinde başlıyor. Biz geçmişe doğru baktıkça aslında öncesini görüyoruz dedik ya, şu resmi bulabilirler internette. Ben oradan buldum zaten. Burada Big Bang olmuş. Burası sıfır zamanı. Milyar yıl olarak bu 0,0010 kozmik mikrodalga ışınımı, karanlık devir, ilk yıldızların ortaya çıktığı zaman. Ondan sonra 0,90'da 1 milyar olmamış. İlk galaksiler o zaman. Bu da bugünkü evren. Yaşı ne? 13,7. Bugünümüz. Buradan geriye doğru gittikçe geçmiş. Şimdi bakıyorsunuz burada Hubble Space Teleskop, yani Hubble Uzay Teleskobu, Chandra, diğer uydular var gökyüzünde. Onların ne kadar geriyi gördüğünü söylüyor.
Ve bu da James Webb teleskobu. Şu anda yeni atıldı da James Webb teleskobu gözlem yapıyor. James Webb teleskobu daha büyük. Hubble Space teleskobuna göre daha büyük olduğu için daha uzağa görebiliyor. Çünkü daha fazla foton toplayabiliyor. Hubble Uzay Teleskobu, bakın o Hubble'ın ilk gözle yazdığı teleskop değil. Hubble Uzay Teleskobu 1980'li yıllarda çalıştı. Tamam mı? O Hubble'ın gözlem yaptığı teleskop o şeydi. 1929'lardaki teleskoptu. 2,5 metrelik. Hubble Uzay Teleskobu 1980'li yıllarda. James Webb Teleskobu da birkaç sene önce atıldı. O gözleme yapıyor şu anda. James Webb Teleskobu ilk oluşan yıldızları görebiliyor. Ve ilk yıldızlar oluşacak. Ondan sonra da o yıldızlardan galaksiler oluşacak. Yani ilk teşekkül eden galaksileri de Hubble Teleskop görebiliyordu yani. Bugünkü astrofiziğin amacı ne kadar uzağa görüp daha henüz karanlık şeyi görmediler. Bak daha şeyi görmediler. Daha sınırlı göremediler. Daha öncesini göremezler. Yani şöyle bir soru sorabilirsiniz. Acaba 13.7 diyor ya 15 milyar yıl öncesini görebilir miyiz? Yok ki görebilirsin. Yok. Niye? Çünkü bu soru bir Müslümanın alışık olduğu bir soru. Bir zamanlar Gazali ve Meşayi dediğimiz İslam hükeması. Yani bunlar İbn Sina, Farabi, İbn Rüşd gibiler. Bunlara İslam hükeması deniyor. Tartışmışlar. İslam hükeması diyordu ki Allah ezelidir. Allah ezeli olduğu için sıfatları da ezelidir. O halde kainat ezelde yaratılmıştır. Gazali de diyordu ki buna karşılık yok. Benim Kur'an'dan anladığım ancak belli bir süre önce yaratılmıştır. Hükema da dediler ki Gazali'ye daha önce yaratıldıysa belli bir süre. Ondan önce de bir ezel olduğuna göre daha büyük bir zaman daha öncesinde var. Peki o kainat yaratılmadan önce Allah ne yapıyordu? Şimdi bakıyorsunuz bu aynı soruyu büyük patlama teorisinde Einstein'a soruyorlar. Einstein de aynı cevabı veriyor. Gazali ne diye cevap veriyor onlara? Diyor ki ilk yaratılış anında madde, zaman ve mekan birlikte yaratılıyor. Ondan öncesinde zaman yok. Zamanın olmadığı yerde önce sonra diye soramazsınız, söyleyemezsiniz. O Einstein'da o bilim adamları sordukları zaman diyor ki space time diyor şimdi. Uzay zaman. Madde birlikte var oluyor. Daha öncesinde space time yok. Olmadığı için, öncesi ve sonrası olmadığı için, zaman olmadığı için önce zaman diye soramazsınız diyor. İslam aleminde tartışılan mevzu daha sonradan Big Bang teorisiyle tahakkuk ediyor tekrar. Aynı şeyi tartışıyorlar. Yani daha öncesini göremezsiniz, yok. Böylelikle biz geçmişi görüyoruz. Uzayda geçmişi görmek ışık hızının sonlu olmasına bağlı. Yani aslında ayet bir bakıma da ışığın sonlu olmasından bahsediyor bize. Kur'an bir fizik kitabı değil ama öyle bir şey söylüyor ki ışık hızı sonludur anlamına geliyor. Eğer ışık hızı sonlu olmasaydı, yani ışık hızı sonsuz olsaydı biz şimdiki evreni aynı anda her yerini görebilirdik. Aynı dünyada olduğu gibi. Biz dünyada dünyanın her yerini aynı anda görüyoruz ya. Aslında aynı anda değil o ama küçücük, yani ışığın hızını düşünürseniz dünyanın etrafını bir saniyede 7,5 kere dolaşıyor ışık. Yani ona bakarsanız saniyenin kesri mertebesinde 20'de biri, 15'te biri saniyenin o insan göz onu fark etmediğinden aynı anda gördüğünü zannediyor dünyanın her tarafını. Eğer bunun gibi olsaydı, kainatı görseydi biz geçmişi göremezdik. Işık hızı sonlu diye biz geçmişi görebiliyoruz. Hocam Big Bang'den önce evrende ne vardı? Big Bang'den önce evrende ne vardı? Einstein'a soruyorlar Einstein'a. Diyor ki Big Bang'le beraber madde ve space time ve madde birlikte yaratılıyor. Onun öncesinde zaman yok. Zamanın olmadığı yerde önce ne vardı diye soru da anlamsız. Hiçlik. Bu şeyi anlatmak da biraz zor. Şöyle İslam felsefecilerinden birisi Kindi soruyorlar. O zamanlarda yer merkezli sistem var. Orta çağlarda. Yer merkezli sistemde de Ay dünyanın etrafında dolanıyor, Merkür dolanıyor, iç içe küreler var. En dışta da yıldızlar küresi var. O da dünyanın etrafında dolanıyor. O zamanki kainat anlayışı böyle. Yer merkezli sistem diyorlar. Yer merkezli kainatın merkezinde gördüğümüz alemi tasvir ediyorlar aslında. Onu da gerçek zannetmişler. Doğru değil. O zaman Kindi'ye soruyorlar. Bu yıldızlar küresinin dışında ne var? Kindi diyor ki yani biz dışarısını bilmiyoruz. Yani biz ancak içeriden bakıyoruz. Varlık desem diyor, tamam, boşluk desem diyor, boşluk bir şeydir, boşluk olamaz. Doluluk vardır desem diyor, doluluk da bir şeydir, o da olamaz diyor. Biz dışarısını bilmiyoruz. Yani kainatın dışını bilmediğimiz gibi biz içeriden görüyoruz çünkü. Öncesini de bilmiyoruz. Hiçbir zaman bilmiyoruz ve bilemeyeceğiz. Ve şu andaki kainatı dahi göremiyoruz. Çünkü gizlenmiş. Ayetin hesabına, çünkü geçmişi görmek hesabına kainatın yaratıcısı gizlemiş şu andaki kainatı bizden. Niye? Onun yarattıklarını görelim diye. İlk yaratılışı nedir? Yıldızlar yaratılıyor, galaksiler yaratılıyor, yıldızlar tekrar yaratılıyor. Değil mi? Ondan sonra orada yıldızların yaratılmasında işte güneş gibi sistemlerin nasıl yaratıldığı, nasıl ortaya çıktığı, onlar hepsi tekrarlanıyor böyle. Ama ondan sonraki ayet ne diyor? Bakın o 20. ayet. De ki yeryüzünde gezip dolaşın da Allah'ın varlıkları ilk defa nasıl yarattığına ibretle bakın. Ankebut suresi 20. ayet. Bakın şu gezin dolaşın yeryüzünde diyor.
Daha öncekinde gezin dolaşın dedi mi? Demedi. Niye? Çünkü orada teleskop başındasın. Daha büyük teleskopun varsa daha geçmişi görüyorsun. Gezip dolaşmana gerek yok. Ama bu ikinci ayette diyor ki yeryüzünde gezin dolaşın. Yeryüzünde de ilk yaratılışla ilgili bilgiler de var. Bulun, çıkarın onları diyor. Onları nasıl çıkartacağız? Allah sorar mı? Görülmeyecek şeyi. Bakın bize görün der mi? Görmüyor musunuz diye sorar mı? Demek ki görülebilecek. Yani biz geçmişe bakıyoruz işte. Görüyoruz, geçmişi görüyoruz yani. Teleskoplar geçmişe bakıyorlar. Peki yeryüzünde geçmişi nasıl göreceğiz? Yeryüzünde geçmişi görmek de fosillerle mümkün. Ve fosiller de öteki teleskop gibi değil. Filanca fosil filanca yerde, filanca fosil filanca yerde. Gidip orada bulman lazım. Onu orada incelemen lazım. Fosiller zannedilenin aksine, iddia edilenlerin aksine aslında bize tek bilgi verir. O canlı, neyin fosili ise, balığın fosili değil mi? O balığın ne zaman yaşadığı hakkında bilgi verir. Yoksa evrim teorisiyle alakası yok bu işin. Darwin'in evrim teorisiyle alakası yok. Oradan o çıkarım yapılamaz oradan. Ancak o fosil ne kaç sene önce yaşadı onun bilgisi var orada. Her türlü canlı. Çünkü fosili olmayan canlılar da var. Hangi canlı? O zaman diyor ki işte Allah bak gezin dolaşın diyor. Ve bu bilgiler o zaman da bu iki ayet bu Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunun apaçık delili yani. İnsan bu şekilde düşünüp ileride bunlar bilgiye çıkacak. Bu anlama geliyor düşünemezdi yani. Bir insanın düşüneceği şeyler değil. Yani bu da ancak ışığın sınırlı olmasıyla mümkün. Bir teleskop başında geçmişi görmek. Işık hızı sınırlıysa, sonluysa, eğer sonsuz olsaydı ışık hızı, ne bileyim işte şu anda 300 bin ya, ne bileyim 1 milyon olsaydı bambaşka bir şey olurdu yani. O zaman belki bu şeyi yakalayamazdık yani. Bu bilgiyi, o ilk yaratılışı belki yakalayamazdık yani. Aynı anda görebilseydik kainatın her yerini. Ama o şekilde bir hız vermiş ki biz yakalayabiliyoruz. Hani bu yıldızlardan galaksilerin nasıl olduğunun senaryosunu, Big Bang'ın senaryosunu çıkartabiliyoruz gözlemden. İlk yaratılışı görebiliyoruz. Ama yeryüzünde de gezin dolaşın diyor. Aynı bilgi orada da var ama bu sefer ışıkla değil. Gezip dolaşmakla, fosilleri incelemekle çıkacak o bilgi. Diyelim ki kara deliğin içerisine düştüm ve ölmemeyi de başardım. Beni nasıl bir senaryo bekliyor? Kara delik dediğimiz şey delik değil. Bunu bir sefer bilelim. O yanlış isimlendirme. Yani delik diye bir şey yok. Kara delik dediğimiz şey aslında bilimsel olarak ölmüş yıldız demek. Ancak 20 ve daha büyük güneş kütleli yıldızlar süpernova olduklarında dışarıya doğru o süpernova maddeyi atıyor ya, onun çekirdeğine de öyle bir basınç uygulanıyor ki, çekirdeği onun öyle bir sıkışıyor ki, onu sıkıştığı zaman üzerindeki yer çekimi o kadar güçlü ki oradan kurtulmak mümkün değil. Işık dahi kurtulamıyor. Kurtulma hızını anlattık. Bir havaya attığım zaman daha hızlı atarsam daha yukarı gider. Ama dünyadan kurtulmak için öyle bir hız var ki o hızda atarsam dünyanın çekiminden kurtulabiliyor. Buna kurtulma hızı diyoruz. Dünyadan kurtulma hızı 11.000 kilometre bölü saniye. Saniyede o kadar hızlı gideceksin ki dünyadan kurtulabilesin. Ve kurtulma hızı o cismin büyüklüğüyle bir de kütlesiyle alakalı. Ama öyle cisimler olabilir ki bu Newton zamanında bunu düşündüler. Öyle cisimler olabilir ki bu cismin üzerinde kurtulma hızı ışık hızına olabilir. Eğer ışık hızındaysa oradan ışık dahi çıkamıyor demek bu. Eğer ışık gelirse ışık orada kalıyor demektir. Kara delik, yani bir şey kara delik yapmanın yegane şeyi onu sıkıştırmak. Güneşi dahi eğer 2,5 kilometre çap içerisine sıkıştırabiliyorsan güneş kara delik oluyor. Aslında sıkışmış madde demek. Ve burada aslında kara deliğin kütlesi çok önemli. Eğer bu kara delik güneş gibi, güneşten daha küçük kütleli, yani küçük kara deliklerse çok tehlikeli. Küçükse çok tehlikeli. Büyükse büyük tehlikeli değil. Mesela galaksimizin merkezinde de kara delik var. Samanyolu galaksisinin merkezinde. 3 milyon kütleli güneş kütleli. Yani oradaki kara deliğin kütlesi 3 milyon güneşin kütlesine eşit. O büyüklükteki bir kara deliğe girmek kolay. Parçalanmadan girebilirsin içine. Ama çıkamazsın. Ama güneş gibi bir yıldızı kara delik yaptın, ona yaklaşmak bile tehlikeli. Küçük olduğu için tehlikeli. Çekim gücü daha yüksekten ziyade diferansiyel kuvvet dediğimiz kuvvetler var. Yani sen şimdi bir nötron yıldızının üzerinde oturduğun zaman başına uygulanan kuvvetle, ayaklarına uygulanan çekim kuvvetiyle beynine uygulanan çekim kuvveti aynı değil. Yeryüzünde biz bunu fark etmiyoruz. Bizim ayağımıza uygulanan çekimle beynimize uygulanan çekim hemen hemen aynı. Değişmiyor. Ama eğer onu kara delik yaparsanız aradaki kara deliğin çapına göre senin boyun çok büyükse ayaklarına çeken kuvvetle başına çeken kuvvet, düşün ki burada 100 çekiyor, burada 1. 100 ile 1'in arasındaki fark ne? 99. 99'luk bir kuvvetle beni geriyor demektir bu insanı. Bu da parçalıyor. Mesela ay dünyaya belli bir mesafeden fazla yaklaşamaz. Yaklaşırsa o dünyaya yakın olan tarafa uygulanan kuvvetle dünyadan uzak olan tarafa uygulanan kuvvet arasındaki fark ayı parçalıyor. Bunlara diferansiyel kuvvetler deniyor ki bunlar işte Satürn'ün halkaları var. Satürn'ün etrafında bir belki uydu vardı.
Bu diferansiyel kuvvetler yüzünden parçalandı, onun için bir halka var diye söylüyorlar. Yani onun için eğer çekim kuvveti bir yerden bir yere çok farkı varsa diferans kuvvet deniyor buna. O zaman parçalıyor, atıyor onu. Bu önemli. Eğer kara delik milyon güneş kütleliyse, milyar güneş kütleliyse ona girmek kolay. Çünkü o şeyin çapı da büyüktür. Büyük olduğu için başına uygulanan kuvvetle, uygulanan kuvvet seni koparacak kadar değilse girersin onun içine. Sen girdiğinin farkında olmasın ayrı bir şey. Sen başkalarıyla haberleşemezsin ayrı bir şey. Kara deliğin içine girmek teorik olarak mümkün. Ama küçüklere giremez. Parçalıyor, atıyor. Peki büyük bir kara deliğe girdiğim zaman beni bekleyen senaryo nedir? Hiç. Sadece dışarıdan haber alamıyorsun, o kadar. Dışarıya haber gönderemiyorsun, dışarıdan haber alamıyorsun. Sinyal gitmiyor, evet. Uzay zaman bükülüyor orada. Yani zaman aslında dışarıdan bakan birisi görüyor ki kara deliğe yaklaştıkça onun saatinin tiktaklarının yavaşladığını görüyor. Olay ufkuna yaklaştığı yerde saatin tiktakları duruyor neredeyse. Dışarıdan bakan birisine göre. Ama içine giren birisi için değişen bir şey yok. O kendi biyolojik saatinde devam ediyor. Hiçbir şey değişmiyor. Yani beni dışarıdan izleyen biri. Senden ilişkiyi koparıyor. Sen de onunla koparıyorsun. Ama buraya geçirdiğim zaman Kendi biyolojik saatinde aynı, hiçbir şey değişmiyor. Sen hiçbir şey zannetmiyorsun yani. Sendeki saatler yine aynı şekilde çalışıyor. ama adamda ben farklıyım, doğru mu? Uzay zamanlarınız farklılaşıyor o zaman. Onun uzay zamanıyla senin uzay zamanının arasında ilişki olmuyor. Aynı uzay zamanı paylaşmıyorsunuz demek. O ama daha önce yaşlanıyor değil mi? Çünkü ben Hangisi önce hangisi sonra da olmuyor yani. Uzay zamanı olmayınca referanslar farklı. Aynı referansı vereceksin ki o zaman o referansta çünkü simultaneously deniyor buna. Zamanda da referans lazım. O uzay zamanlar farklı olunca, referanslar da farklı olunca aynı anda hangisi aynı anda onu bilemiyorsun yani. O sanıyor ki ben önceyim, o sanıyor ki ben önceyim. Onlar da karışıyor. Bu relativite teorileri böyle. paralel evrenlerin olması mümkün mü? Paralel evrenler. Bu doğrudan doğruya evren tarifiyle ilgili. Evren ya da kainat dediğimiz nasıl tarif ediyoruz? Tarifi nedir? Ne diyoruz? Var olan her şey diyoruz değil mi? Var olan her şey zaten bu evrenin içinde. Niye başka bir evrene gerek duyuyorsun ki? Var olan her şey diyorsun yani. Madde olan her şey. O zaman başka paralel evren diye bir şey olmaz. Her şeyi soktun zaten evrenin içerisine. Bak ben ne diyorum? Görünen evren diyorum değil mi? Görülebilirlik sınırı var. Orasını ötesini bilmiyorum. Eğer bahsettikleri evren bu evrenin dışında başka bir evrense zaten benim onunla bir alışverişim yok. Oradan bilgi gelmiyor, oraya bilgi gönderemiyorum ben. Bilimsel değil. Bir şeyin bilimsel olması için gözlenebilir olması lazım. Spekülasyon, bilim kurgu. Bunu da kasıtlı yapıyorlar. Niye? Çünkü içinde yaşadığımız bu evren, Big Bang teorisiyle açıkladığımız bu evren deterministik. Yani bu kainatı yaratan ilk anda bugünkü evreni intihap etmiş. Yani onun içerisinde öyle bir madde yaratmış ki bu o kritik kütleden büyük değil, küçük değil. Kritik kütleye o kadar yakın ki bugünkü evren olabilmiş. Eğer büyük olsaydı o evren kendi üstüne çökmüş olurdu şimdiye kadar. Eğer küçük olmuş olsaydı bu sefer de evren genişlemiş, yıldızlar olamayacaktı yani. Bugünkü evren gene olmayacaktı. Demek ki o kritik kütleyi ve kütleyi belirleyen yaratıcı bugünkü evreni intihap etmiş. Deterministik. Yani hangi yıldızın nerede ortaya çıkacağı belli. Ta ilk andan itibaren. Ve bu onları rahatsız ediyor. Niye rahatsız ediyor? Çünkü deterministik bir evrende, yaşı belli bir evrende yaratıcıyı hatıra getiriyor. Yaratıcıyı hatıra getiriyor. Başlangıç noktasını biliyorsun. Ama bundan kurtulmak için diyorlar ki ya bu evrenimiz tesadüf, bu böyle olmuş. Başka bir evren daha var, o da böyle, bu da böyle, böyle. Yani bir sürü ihtimalin içerisinde bunu da sokuyorlar ki bu da kaybolup gitsin arada. Bilimsel tarafı yok. Hocam karanlık madde nedir? Ne işe yarar? Baryonik madde. Bu bildiğimiz işte atomlar, elektronlar, protonlar var ya. Bunlara baryonik madde diyoruz biz. Şu anda gördüğümüz evrende biz baryonik maddenin ancak %5'ini görüyoruz galiba. Çok az. %26 da karanlık madde dediğimiz de görülemeyen demek. Aslında baryonik o ama göremiyorsun. Niye? Işık vermiyor da ondan. Mesela ay. Işık vermiyor. Ama karanlık madde sadece onunla da sınırlı değil. Baryonik olmayan karanlık madde de var. Kainatı açıklayabilmek için karanlık madde yetmiyor. Çünkü böyle olduğu zaman evrenin hızla genişliyor olması lazım. Evren düz görünüyor şu anda. Space time dediği şey düz oluyor. Ve düz göründüğüne göre demek ki şu anda mesela hızlanarak genişliyor. Demek ki karanlık enerji diye bir enerji var diyorlar. Gözlemlerden çıkartılan bir şey bu. Bizim bilmediğimiz bir şey. Karanlık madde. Karanlık enerji. Karanlık aslında görünmeyen demek. Mesela bunun içerisinde kara delikler de giriyor. Sönmüş yıldızlar var. Asteroidler var. Bunlar ama baryonik maddenin içerisine giriyor. Bütün bunlar yetmiyor evrenin düz olmasına. Yani çekim yetmiyor. Çünkü o zaman evrenin şey olması lazım.
negatif eğrilikli olması lazım. Evrenin negatif eğrilikli olmasını nasıl anlayacaksınız? Yani evrenin, uzayın eğri olması. Düz bir düzlemde ben üçgen çizerim. Üçgenin iç açılarının toplamı kaç derecedir? 180 derece. Ama biz pozitif eğrilikli bir uzayda yaşamış olsaydık, uzayda 3 nokta alacağız. Burada bir gözlemci, burada bir gözlemci, burada bir gözlemci. İşte bilmem kaç ışık yılı ötede bir gözlemci, bilmem kaç ışık yılı. Bu gözlemciler birbirlerine baksalar, aralarındaki açıları ölçseler, bakacaklar ki o açıların toplamı 180 dereceden küçük. Ancak düz evrende bu iç açıların toplamı 180 derece oluyor. Pozitif eğri ise iç açıların toplamı 180 dereceden büyük oluyor. Eğer 180 dereceden küçükse bu sefer de negatif eğrilikli oluyor. Bunu mümkün görmek ve bakıyorlar bugün gözlemler evrenin düz olduğunu söylüyor bize. Uzayın düz olduğunu söylüyor. Öklit uzayı diyorlar buna. Küre yüzeyini düşünün. Küre üzerinde mesela kutupta bir adam var, ekvatorda bir adam var. Bir adam da ekvatorun üzerinde başka bir yerde. Şimdi ekvatorla kutba doğru çizilen açı 90 derece. Ondan sonra öbür taraftan o da 90 derece, o da 90 derece. 3 tane 90 ne yapıyor? Bak görüyor musun? 270'ten fazla çıktı. Üçgen çizdim ben aslında. Kutupta bir adam var. Burada bir adam var. Bir de öyle bir yere götürüp koyuyorsun. O da 90 derece ötede. Üçgenin iç açılarının toplamı 180 dereceden büyük çıktı. Niye? Dünyanın yüzeyi küre de ondan. Düz değil. Düz olsaydı o zaman 180 derece olacaktı. Ancak dünyanın küçük bir bölgesinde bunu yapabiliyorsunuz. Bir tarlada mesela. 3 yer nokta, o aralar 180 derecedir o. Uzay da böyle. Çok büyük uzaklıklarda kişiler bakıyor, aralarındaki açıları ölçüyor. Eğer bu açılar 180 dereceden küçükse negatif eğrilikli, büyükse pozitif eğrilikli. Bu da madde miktarına bağlı. İşte bu düz evreni tutturabilmek için madde miktarını, baryonik madde yetmiyor. Karanlık maddeyi sokuyorlar, o da yetmiyor. Karanlık enerji diyorlar. Düz evreni tutturmak için. Yani aslında karanlık madde şeyle ilgili etkisini de görüyoruz. Karanlık maddenin etkisini de görüyoruz. Nasıl görüyoruz? Galaksiler, merkezinde bir kara delik var, yıldızlar var. Buradaki yıldızın hızını ölçmekle bu galakside ne kadar kütle var onu biliyorsunuz. Aynı şey gibi. Biz dünyanın güneşin etrafında dolanma hızını ölçmekle güneşin kütlesini ölçmek gibi. Dünya ne kadar hızlı gidiyorsa o şeye bağlı zaten. Çekim kuvvetine bağlı. O hız, merkezcil kuvvet ne kadar zamanda dolandığı Kepler yasasından güneşin kütlesini hesaplarsınız. O yıldızın galaksinin merkezi etrafında dolanma hızından biz galaksinin kütlesini ölçüyoruz. Ölçtüğümüz başka bir şey daha var. Biz bir de luminosity kütle oranı. Yani kütlenin ışığa oranı. Şimdi galaksilerde ışıklar var. O ışık miktarını ölçüyoruz. Bu kadar ışık miktarı biz güneşte belli. Güneşin kütlesi belli, ışığın belli. O ışık miktarını kütleyebiliyoruz rakamsal olarak. Aynı değeri tutmuyor galaksilerde. Nedir? Galaksinin biz ışığına bakaraktan kütle az. Işınım yapan kütle galaksiyi dengede tutmak için yetmiyor. Demek ki görünmeyen madde var diyorlar. Karanlık madde etkisini gösteriyor. Çünkü onun çekimde etkisini görüyorsun. Karanlık enerji de böyle. Yani uzayı düz yapmak için. Etkisini görüyorsun yani. Ama kendini bilmiyorsun ne oldu. Hocam diyelim ki ben 25 milyon ışık yılı uzaklığa gitsem ve oradan tekrar dünyaya geri döndüğümde neyle karşılaşacağım? Yani dünya hala orada olacak mı? Bu soruya cevap vermek için birazcık relativite bilmek gerekiyor. Einstein'ın özel relativite teorisi, twin paradoksu dedikleri ikiz paradoksunun. Yani orada diyor ki herkes kendi uzayında yaşar. Yani onun space time'ı kendine ait. Başka bir gözlemci var burada. İkisinin arasındaki hız farkı, tamam mı? Aradaki dünyalarının farkı. Yani bunun uzay zamanıyla bunun uzay zamanı aynı değil. Eğer bu ışık hızına yakın gidiyorsa gözlemcilerden birisi, onun zamanı daha yavaş. Uzay gemisi gördünüz, diyelim ki görebiliyorsunuz. Bir de saat var üstünde. Işık hızına yakın hızla gidiyor. Bu gözlemci onun ışık hızına yakınsa onun zamanının da çok yavaş geçtiğini görecek orada kendi saatine göre. Şimdi diyorlar ki 2 kişi olsun, ikiz. Birisi seyahat etsin, bir falanca gezegene gitsin, tekrar geri gelsin. Geldiği zaman kendisi genç ama ikizinin çok yaşlı olduğunu görecek diyorlar. Ama bunun tersi de mümkün. Nasıl mümkün? Niye kendisi ihtiyarlamamış da ikizi ihtiyarlamış diyorlar. Çünkü niye? Ondan baktığın zaman bu da hareket etmiş gibi görünüyor. Değil mi? Ona baktığın zaman bu da hareketliymiş gibi görünüyor. Bu bir paradokstu eskiden Einstein zamanında. Buna ikizler paradoksu deniyordu. Ama aslında bu paradoks değil. Paradoks çözülmüş durumda. Hangisi yaşlanması lazım? İvmelenen, yani hareket eden yaşlanması lazım. Birisi olduğu yerde duruyor. Onun zamanı çalışıyor. Diğeri ivmelendiği için onun zamanı kendi halinde, bu geldiği zaman bunu yaşlanmış görüyor. İvmelenenin zamanı duruyor yani.
Öteki yaşlanmış oluyor. Kim ivmeleniyorsa yani harekete başlıyorsa. Çünkü o hıza çıkacak, yavaşlayacak. Belli bir hıza çıkıp belli bir hızda gidip tekrar duran, tekrar gelirken o hıza çıkacak. Bu hareketi yapanın genç kalması lazım. Kalan yaşlı olacak. Geldiği zaman ikizinin yaşlı olduğunu görecek. Şimdi bu relativite teorisine göre space time'lar farklı. Herkesin space time'ı kendine göre. Yani aslında siz şeye gidiyorsunuz, bir nötron yıldızının üstüne çıktığınızı düşünelim. Aslında orada durmak bile de çok zor da. Nötron yıldızı üstünde zaman yavaş ilerliyor. Hani şeyde vardı ya, Interstellar'da. Gidiyor orada nötron yıldızına duruyorlar, işte şu kadar zaman geçti diyorlar. Geliyorlar ki o yani geldiklerinde arkadaşları yaşlanmış oluyor. O da onun gibi yani. Interstellar gerçek değil o film. Ama bilim kurgu diyorlar ona. Yani orada gerçek olmayan şu var. Wormhole dedikleri. O kurt delikleri. Bir başka zamana çıkıyorsun. Zamanda ileri geliyorsun, geri geliyorsun. Bunlar şey değildir. Ama bir nötron yıldızının üstüne zamanın yavaş gitmesi bilimsel gerçeklik. Zamanı yavaşlatabiliyoruz bu nötron yıldızı. Nötron yıldızının üstündeysen zaman yavaş akıyor. Çünkü o da ivmelenmiş gibi. Yer çekimi ivmesi var ya. Bu yer çekimi ivmesi 9,8 metre bölü saniye kare. Dünya üzerinde. Nötron yıldızında bu yani 1000 kat değil, daha büyük. O çekim. O çekime zaten dayanmak da zor. Büyük çekim altında zaman yavaş ilerliyor. Evrenin düz, dünyanın ise yuvarlak olduğu yine bu üçgen örneğinden anlaşılıyor değil mi hocam? İşte bir insan mesela dünyaya ilk baktığı zaman dünyayı düz zannediyor. Ama düşünün şimdi bir adam ekvatordan çıksın, kutuplara gitsin. Geldiği istikametten ekvator arasındaki açı ne? 90 derece. Değil mi? Ekvatorla kuzeye doğru gittiği zaman 90 derece. Kutba vardı. Orada geldiği istikameti 90 derece aşağı insin. Nereye kadar gidecek bu? Ekvatora kadar gidecek. Ekvatorda tekrar geldiği noktaya dönsün. Aynı yere gelecek. Üçgen çizdi dünya üzerinde. İç açıların toplamı ne? Demek ki dünya düz değil. Bunu ancak küçük de anlayamazsın. Tarla içinde yaparsan anlayamazsın. Büyük de yapman lazım. İşte hep kuzeye gideceksin, hep güneye gideceksin. Büyük bir şeyde baktığın zaman onun için harita yapmak çok zor. Haritayı düzleme aktaramıyorsun. Bazı düz dünyacılar var böyle şey yapmışlar. Ama teknikler var. Yani biz yuvarlak dünyanın haritasını düzleme aktarıyoruz ama orada bazı varsayımlar altında yapıyoruz. O da bize garip şeyler veriyor böyle. Haritalarda görmüşsünüzdür. Kuzeyde böyle Asya böyle upuzun çıkar. Aslında o kadar büyük değildir o. Bu dünyanın şeyliğinden yani. Aslında onu düzleme aktarmak mümkün. Uzay da böyle. Uzay da düz olabilir, eğrilikli olabilir. Ama gözlemler gösteriyor ki bu evrenimiz düz şu anda. Yani o iç açıların toplamı, ben filanca yıldıza baksam, o yıldızdan şu yıldıza baksa, orada baksa aralarındaki açı Öklit uzayı gibi hani böyle düz uzayda yaşadığımızı biliyoruz yani. Onun içinde bu içinde yaşadığımız baryonik madde yetmiyor, karanlık madde gerekiyor. Karanlık madde de yetmiyor, karanlık enerji gerekiyor. Hocam burçlar var mıdır? Evet, burç dediğimiz şeyler, o yer merkezli sistem vardı eskiden. Yer, iç içe küreler var. En dışta da yıldızlar küresi var. Yıldızlar küresinin üzerinde yıldızlar konumları var. Yıldızlar birbirlerine göre konumlarını değiştirmiyorlar. Ne yapıyorlar? Hayali hat geçiriyorsunuz o küre üzerinde, gökyüzünde. O işte aslana benzemiş, aslan burcu diyorsunuz. Akrebe benzemiş, akrep burcu diyorsun. Teraziye benzemiş, işte terazi burcu diyorsunuz. Şimdi burçlar var ama burçların şu anda gökyüzünde 88 tane burç var. Bu burçların 40 taneye yakını Babil zamanında belirlenmiş. O öteki 40 tanesi de sonraki zaman içerisinde. Bir kısmını Araplar belirlemiş, bir kısmını işte Avrupalılar, ondan sonra modern zamanda belirlenenler var. Çünkü uzun bir müddet biz kuzeyden gözlem yaptık. Güneydeki burçları bilmiyorduk. Sonra onlar da eklenince. Şimdi burçlar ne işe yaradı? Burçlar aslında gökyüzünün haritasıdır. Biz burçları kullanaraktan hangi gezegen nerede onu tarif edebiliyoruz. Diyoruz ki işte Merih Akrep burcunda. İşte arkasından şu burca geçti. Gökyüzünde konum tarifinde kullanılıyordu eskiden. Haritanın şeyleri demek onlar. Haritada işte şu dağ var, şu dağ var ya. Onun gibi böyle harita üzerinde belli noktalar demek. Bize şey yapıyor, gökyüzünün haritasını çıkarmış oluyor. Yoksa burçların başka bir anlamı şeyi yok. Burç dediğimiz şeyler işte yıldızların. Bakın burçlar aslında şeyler değil. Biz şimdi dünya değil de başka bir yıldızın, çok uzaktaki bir yıldıza gitsek, oradan baksak buradaki yıldızlarla hiç alakası yok. Başka burçlar çıkar orada. Çünkü biz gök küresi üzerinde şeyden farkında değiliz. Derinlikten farkında değiliz. Hepsini bir küre üstünde zannediyoruz. Bir yıldız burada, bir yıldız burada, bir yıldız burada, bir yıldız burada. Buradan baktığında bir şekil gösteriyor ya hani düzlemde.
Sen şimdi başka bir yere geçsen başka türlü görünecek sana. İşte o şu andaki dünyadan görünüşü o. Yıldızlar çok uzak. Çok uzak olduğu için böyle aynı küre üstündeymiş gibi derinliği kaybediyoruz biz. Onu kaybettiğimiz için de şeye benziyor yani işte bir şekil uydurmuşlar. İyi ki yapmışlar bunu. Çünkü astronominin gelişmesi için ilk adımlardan biridir bu. Eğer burçları biz yapamasaydık, eğer burçlar tanımlanmasaydı gezegenleri anlayamazdık. Gezegenleri anlayamasaydık, çünkü gezegen gözlemleri o zamandan beri Kepler yasalarını bulmamıza yardım etti. Kepler yasaları çok önemli. Gezegen hareketlerinden çıktı onlar. Kepler oradan çıkardı. Kepler yasalarını bulamasaydık Newton yasalarını bulamayacaktık. Newton yasaları da kuvvetlerle alakalı. Kepler yasalarından çıktı. Newton yasalarını bulamasaydık fiziği kuramayacaktık. Fizik olmasaydı da bugün medeniyet olmayacaktı. Ta bugünkü medeniyetle alakalı. Biz bu olayları bilimle açıklamaya çalışıyoruz ama yine bunun arkasında her şeye gücü yeten, her şeyi elinde tutan bir zat var değil mi hocam? Elbette. Çünkü başka türlü bu kadar şeyi tesadüfe vermeniz imkanı yok. Ve bu kurallar var. Bu kuralların işlemesinde başka türlü şey yok. Çünkü o kurallar olamaz. Kural dediğin kural olarak kalır. Kuralı bir işleten bir şey lazım, bir irade lazım. O irade de kuralın kendisinde yok. Yani biz görüyoruz ki aslında bu kainatı yaratan bunu belli bir amaç için yaratmış. Niye? Bugünkü evreni intihap etmiş. Bugünkü evreni intihap etmiş ama aslında herhangi bir bugünkü evrende de maksat ne? Bakıyorsun arkasından yıldızlar element üretiyor. Niçin? Niye? Çünkü canlıların vücudunda o elementler kullanılacak. Demek ki canlıların yaşamasını intihap etmiş yaratıcı. Elementler çünkü olacak. Bakıyorsunuz arkasından sadece bakaraktan gözlemsel şeyimi söylüyorum. Sadece canlıların yaşamasını intihap etmemiş. Düşünen varlıkları istemiş. Onu intihap etmiş. Bunu nasıl anlıyorum? Bunu da şöyle anlıyorum. İnsan gözü 4000 angstrom ile 8000 angstrom arasını görüyor. Atmosfer en fazla geçirgenliği 4000 angstrom ile 8000 angstrom. Daha öncesini görmüyor, daha sonrasını görmüyor. Güneş de o aralıkta veriyor ışığını. Eğer güneş başka yerde verseydi atmosfer karanlık olacaktı. Atmosfer başka yerde gezmiş olsaydı insanlar gökyüzünü gözleyemeyeceklerdi. Yani Yaradan bu şartları hazırlamış ki o optik pencere dediğimiz 4000 angstrom ile 8000 angstrom arasını Yaradan oradan baksınlar, görsünler, gezegenleri incelesinler, Kepler yasalarını bulsunlar, Newton yasalarını bulsunlar, kainatı anlasınlar, beni anlasınlar, beni görsünler diye besbelli onu intihap etmiş yani. Demek ki şuurlu bir hayat intihap etmiş. Niye şuurla intihap ediyor? Çünkü kendini göstermek istiyor, kendini anlatmak istiyor. İnsan için bu kadar masraf yapan, bütün bu kainatı yaratan Allah da insanı mezarında rahatça yatsın diye de bırakır mı? Onu yani suçluysa suçunu affedecek, mazlumsa onu öyle zulmüyle beraber zalimi zalim olarak bırakmaz. Bu kadar adaletli düşünen Allah bırakmaz. Yani bunu kainata bakaraktan görebiliyorum. Bilimsel bilgilerle görebiliyorum bunu. Yani illa şey okumam lazım değil yani. Bilimsel bilgiler de söylüyor bana bunu. Kıyamet senaryosu nasıl gerçekleşecek? Yani kıyamet nasıl kopacak? Dağlar yanarak bilmiyoruz ki aynı anda. Ama küllü nefsin zayikatül mevt diyor. Bütün ne diyor? Küre-i arz bir nefistir, o da ölümü tatacak. Samanyolu bir nefistir, o da ölümü tatacak. Kainat bir nefistir, o da ölümü tatacak. Benim anladığım şu kainattaki düzen, fizik yasalar, fizik kanunlar hepsi değişecek. Hepsi değişecek. Ta ki mesela entropi, enerjinin korunumu, yani sürtünme kuvvetleri, bütün bunlar hepsi değişecek yani. Fizik yasalar değişecek. Öyle bir yasalar konacak ki oradaki insanların ebedi yaşamasına müsait olacak o. Bu sadece bilimsel değil bu bilgiler. Çünkü Kur'an diyor ki aynı söylediği gibi yani Gazali ne diyordu? Ezelde değil belli bir zaman önce. Kur'an'ın anlattığına bakılırsa biz beklemeyelim yani güneş işte enerjisini kaybedecek, genişleyecek. Ya aniden çıkacak işte. Bilemiyoruz ne zaman. Yani bu kıyamet şey değil yani. Bunu beklemeyelim biz. Galaksi, yıldızlar sönecek. Ondan sonra bunu beklemeyin yani. Çünkü onları yıldızların sönmesini beklerseniz siz o milyar senelerden bahsediyor. Milyon senelerden bahsediyor. Belki o kadar değil. Belki 150 sene sonra kıyamet kopacak. Nereden biliyoruz? Ama şunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Ve şemsi tecrili müstekarin leha zâleke takdiril azizil alim. Ne diyor? Güneş bir müstakara doğru hızla gitmektedir. Müstakar dediğimiz şey ne? Kararlı olunan yer demek. Bir yerde karar kılıyorsun. Ben Antalya'da yaşamaya karar kıldım. Benim müstakarım Antalya. Yani güneş de müstakarına koşturuyor. Yani öyle gelecek ki güneş vazifesini bitirecek demek.
Yani öyle bir yere gidecek. Aslında burada şeyden bahsediyor, entropiden bahsediyor Allah. Gün gelip güneşliğinden bitecek. Ama o güneş bitinceye kadar vaktimiz var demek değil bu. Yani aslında güneş ve şemsü tecri, güneşin içindeki nükleer reaksiyonlardan bahsediyor. Eğer nükleer reaksiyonlar varsa günün birinde bitecek demektir. Enerjisini harcıyorsa bu enerji bitecek. Ama güneşin enerjisi bitinceye kadar bekleyecek miyiz? Orası meçhul. Bunu bilmiyoruz. Yani illa böyle olacak derseniz olmaz. Kur'an'la çalışırsınız o zaman. Şeye girmedim bak dikkat edersen. Biz semaları direksiz durduruyoruz meselesine girmedik. Yani merkez kaç kuvvet var diyorlar. Merkez kaç kuvvetle dengede duruyor diyorlar. Birisi çıktı dedi ki işte merkez kaç, dedim merkez kaç kuvvet yok. Merkez kaç kuvvet diye bir kuvvet yok. Eğer dengelemek için, eğer dediğiniz gibi gerçekten çekim kuvvetini dengeleseydi merkez kaç kuvvet, o cisim dairesel hareket yapmaz, dosdoğru giderdi. Çünkü Newton'un birinci yasası diyor ki, bir cismin üzerine etki eden kuvvetler dengelenirse, o cisim duruyorsa durmasını, hareket ediyorsa hareketini devam ettirir, hızını değiştirmeden. Peki o zaman bu direksiz nasıl duruyor bu gökler? İşte merkezcil kuvvet sayesinde duruyor. Ve Viryal yasası sayesinde duruyor. Enerjinin korunumu sayesinde duruyor. Siz şimdi bir mesela ayı dünyanın etrafında devamlı dairede tutacaksınız. Ona lazımdır ki öyle bir kuvvet uygulayasınız. Tek kuvvet olacak bu, dengeleyen kuvvet olmayacak. Bu kuvvet bunu hep saptırsın. Taşa ip bağlayın, çevirin. Ne yapıyor? Onu döndüren şey ne? İpteki gerilim. Yani o taşa öyle bir kuvvet uyguluyorsunuz ki hep merkeze bakıyor. Yani o kuvvet o taşı yörüngede tutuyor. Yukarıda bir ip falan gördüğümüz yok. Demek ki çekim kuvveti var diye düşünüyor Newton. Onu hep yörüngede tutuyor. O merkezcil kuvvet deniyor ona. Merkez kaç kuvvet denmiyor ona. Dengeleyen kuvvet yok. Dengeleyen kuvvet olsa dosdoğru gider. Viryal yasası diyor ki bir cisim içerisindeki ya da bir sistem içerisindeki toplam kinetik enerji, toplam potansiyel enerji, cisimlerin, çünkü her bir cismin kendi kinetik enerjisi var hızına karşılık. Bir de her cismin potansiyel enerjisi var. Potansiyel enerji negatiftir. Yani baktığınız zaman değer olarak negatiftir. Ve ikisini topladığınızda iki tane kinetik enerji artı potansiyel enerji toplamı sıfır olması lazım. Eğer sıfırdan büyükse, mesela galaksi gibi, galaksinin içinde yıldızların kinetik enerjileri var. Onları, bütün kinetik enerjileri topladınız, ikiye çarptınız. Bir de her birisinin potansiyel enerjisi var. Onları topladınız, o negatif bir sayı. Bunun toplamının sıfır olması gerekiyor ki galaksi dengede olsun. Ya gerçekten öyle. Eğer pozitifse bu toplanan değer o genişliyor demektir. Eğer negatifse bu sefer de büzülüyor demektir. Allah bu kanunu koymuş ki güneş sistemi de öyle büzülmüyor, genişlemiyor. Biz kanun olarak söylüyoruz ki bu Viryal teoremi sayesinde. Güneşin içerisinde parçacık şeyler var. Her bir atomun sıcaklıktan dolayı hareketi var. Her bir atom hareket ediyor sıcaklıktan dolayı. O atomların kinetik enerjilerini toplasan o sıcaklıkla alakalı. Şimdi diyelim ki güneşin içerisindeki nükleer reaksiyonlar dengede tutuyor şeyi, güneşi. O nükleer reaksiyonların durduğunu düşünelim. Yok, çünkü enerji lazım, sıcaklık lazım. Eğer nükleer reaksiyonlar dursa, çünkü yüzeyinden her saniye enerji kayboluyor. Bir saniyedeki 3.8 10 üzeri 33 erk, yani öyle tonlarca şey var güneşin enerjisi. O enerji kayboluyor devamlı. Siz eğer nükleer reaksiyonları durdurursanız güneş soğumaya başlar. Çünkü devamlı beslemeniz lazım. Güneşten çıkan enerji kadar enerji üretilmesi lazım ki güneş dengede kalsın. Diyelim ki o nükleer reaksiyonları durdu. Ne olacak? Kaçan enerji yüzünden güneş soğumaya başlayacak. Soğuyunca soğuyan gazlar sıkışır. Sıkıştığı zaman da ısınıyor. Isınınca nükleer reaksiyonlar tekrar başlıyor. Diyelim ki bu sefer nükleer reaksiyonlar geldi ama bu sefer fazla oldu. Isınacak. Isınınca genişleyecek, genişleyen gaz da soğur. Yani oraya öyle bir termostat konmuş ki bu termostat Viryal teoremi sayesinde güneşi o nükleer reaksiyonları ne hızlandırıyor ne yavaşlandırıyor. Aynı kararlılıkta sürdürüyor onu. İşte direksiz durdurmanın şeyi bu. Galaksiyi direksiz durduruyor. Niye? Viryal teoremi sayesinde. Termostat var güneşte. Yani oraya o termostatı yerleştirmiş. Niye? Fazla üretmesin diye. Güneş aynı anda bomba olup patlayabilirdi de yani. Aynı şey gibi, nükleer santrallardaki gibi yavaş yavaş enerjiyi öyle veriyor yani. Ve bu 10 milyar yıl sürüyor güneş için. Çünkü güneşin kütlesine göre kütle belliyse yaktığı şey de belli. Onun hızı öyle belirlenmiş. Ve o zaman da öyle bir seçilmiş ki orada medeniyet ortaya çıkacak. İnsanlar da bunu görecekler. İlk yaratılışı
Nerede ne yaratılmış bunu görecekler. Ankebut 20 suresindeki anlam çıksın meydana diye. Büyük yıldızlarda olmuyor. Onların ömürleri kısa. Hani güneşimiz mesela şey olsaydı, bir 20 güneş günü olsaydı onlar 5-6 milyar sene içerisinde bitiyorlar. Yani orada hayat olmaz. Hem çok sıcak. Yani oradaki onun verdiği radyasyona dayanamaz dünya. Yani onun için her şey böyle sistemli, hesaplı, sistematik. Hayal Hanım hakkında ne söylemek istersiniz? Vallahi memnun oldum. Geldim, sizleri tanıdım. Çok güzel ve beklediğimden daha fazla şey gördüm burada. Bu kadar genci bir arada ve bilimsel tartışmalar yapıyorlar ve düşünüyorlar, tartışıyorlar ve Müslümanca yaşıyorlar ve bilime de önem veriyorlar. Bilimsel düşünceye de önem veriyorlar. Bu çok önemli. Burada ben birazcık daha böyle modern gördüm. Yani teknolojiyi daha iyi kullanıyorlar. Daha iyi böyle sosyal medyayı kullanıyorlar. Sosyal medyada daha çok insana ulaşıyorlar. Yani bir bakıma sadece şeyde kalmıyor. Yani hususi dairede kalmıyor. Birazcık da dışarıya da mesajlarını vermeye gayret ediyorlar. Ben onu gördüm yani. Burada sizin yönteminiz böyle sosyal medyaya daha çok insana ulaşmaya. Çünkü artık bu zamanın gençliği herhalde o videolara bakıyor. Hemen bir anda anlamak istiyor her şeyi. Değil mi? O kocaman bir kitabı 2 ayda okumaktansa diyor böyle bir videoyu 3 dakikada izleyeyim daha iyi diyor. Oradan çıkartayım bilgiyi diyor. Yani o tarafı eksik bırakmamaya gayret ediyorsunuz. Onu görüyorum yani. Yani kitapları okumak bir zaman alıyor çünkü. Millet de gözüne yediremiyor onu okumayı. Okumuyor millet. Kişinin çevresi neyse kişi de o. Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Eğer bir Müslüman tek başına bir toplumda kaldığı zaman onun Müslümanlığını devam ettirmesi bugün gerçekten zor. Ama bir çevre içerisinde olursa, arkadaşları o şekilde olursa devam edebiliyor. Bu tarafını da sağlıyorsunuz zaten. Bunun da sağlanması gerekir zaten. Kesinlikle. Beraber aynı amaçla yürümek, bazı problemleri çözmek. Çünkü işte kurban geliyor, kurban dağıtıyorsunuzdur değil mi? Yapıyorsunuz o işleri. Ya görüyorsunuz bak yani birlikten kuvvet doğar. Bir elin nesi var, 2 elin sesi var demişler değil mi? İşte burada yapılması gereken şeyler, herkes bir tarafından tutacak işi. Bir orduda topçu var, tankçı var, piyade var. Bunlar birbirleriyle ben daha iyi yapıyorum diye ya da sen yarışmaz. Yani bu madem ki burada vatana millete hizmet, değil mi? Madem ki dine hizmet, imana hizmet, insanlara hizmet. Kim ne yaparsa aslında katkı verene teşekkür etmek gerekiyor yani. Ben daha iyi yapıyorum, sen daha iyi yapamıyorsun. Yahut da sen niye öyle yapıyorsun, ben öyle yapamıyorum. Kavgasına girmek bence boşuna, hiç şey değil. Beni buraya kadar çağırdınız, konuşturdunuz, yordunuz. Neyse, bu keşke hep bütün yorulmaklar böyle olsa. Allah hizmetinizi arttırsın. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.